Herkese yeniden selam. Bu videoda sizinle önce ölçü seçiminin nasıl yapıldığını göreceğiz. Ardından boyut seçiminin nasıl yapıldığına bakacağız. Bunu yapmak için ilk yapacağımız şey şuradaki mini oka tıklayıp create parameter diyerek bir parametre yaratmak. Şimdi öncelikle parametreme bir isim veriyorum. Ölçüt seçim diyorum. Daha sonra veri tipini buradan string yapıp listi seçiyorum ve value bölümüne çift tıklayarak birkaç key pair'imi buraya yazmaya başlıyorum. Aslında burada value'nun içine yazdığınız şeyin pek bir önemi yok. Çünkü bunu hesaplamanın içinde kullanıyoruz. Display as'de yazan şey ise bizim parametreden, yani son kullanıcının parametreden seçim yaparken görmüş olduğu alanlar oluyor. Dolayısıyla value ve display as birbirinden farklı şeyler olabilirler. Şu anda bunları yazı olarak belirttiğimiz için veri tipini buradan string olarak seçtik. OK diyerek parametremi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi parametrem oluştu. Parametreyi ekrana getirmek için üzerine sağ tıklayıp Show Parameter Control diyorum ve parametremi ekranda gösteriyorum. Şimdi bunu çalışır hale getirmek için tekrar küçük oka bastım. Create Calculated Field diyerek bir hesaplama alanı açıyorum ve hesaplama alanının içine yazmaya başlıyorum. Case, ölçü seçimi tuttum, içine sürükleyip bıraktım. Parametre kullandığım için mor renkte görüyorsunuz. Aşağı geçtim. When kârı getir, miktarsa miktarı getir, satışsa satışı getir diyorum. Aynı ifadeyi if as yapısıyla tabii ki yazabilirdiniz. Ben şu an case when'i kullanmak istedim ve calculation'ıma bir isim veriyorum. Ölçütler dedim. OK diyerek calculation'ımı oluşturdum. Şimdi boyut seçimi için de aynı şeyi yapacağım. Tekrar buraya tıklıyorum. Create parameter diyerek bir parametre yaratıyorum. Bu sefer parametremin ismine boyut seçimi diyorum ve veri tipini buradan string olarak seçiyorum. Daha sonra buradan liste geçiyorum ve birkaç tane boyut ekliyorum. Örneğin müşteri adı, segment ve alt kategori diyorum. OK diyerek boyut seçim parametremi oluşturuyorum. Ekranda göstermek için tekrar üzerine sağ tıklayıp Show Parameter Control diyerek boyut seçim parametresini ekranda gösteriyorum. Daha sonra tekrar Create Calculated Field diyerek hesaplamamı yazıyorum. Hesaplamamın ismi bu sefer boyutlar olsun. Aynı şekilde case when yapısını kullanacağım. Case parametremin ismini yazıyorum. Aşağı geçiyorum. When müşteri adı, then segment, tekrar when alt kategori den diyorum ve buradan alfabetik sıraya göre gördüğünüz gibi alt kategoriyi tutuyorum, bırakıyorum ve end diyerek bitiriyorum. Artık buradan seçim yapabilmek için burada gördüğünüz hesaplamalarımı kullanacağım. Boyutlar hesaplamasını aldım, rows'a sürükleyip bıraktım. Aynı şekilde buradan ölçütleri buluyorum ve ölçütleri kolona sürükleyip bırakıyorum. Şuraya basarak bir sıralayalım ve kontrol tuşuna bastım, ölçütleri tuttum, color kutusunu içine sürükleyip bıraktım grafiğimi renklendirmek için. Grafiğimi bu şekilde renklendirmiş oldum. Şu anda boyut seçimi müşteri adına, ölçü seçimi kârı gösteriyor. Gördüğünüz gibi müşterilerim, bunlar da benim o müşterilerimden elde etmiş olduğum kar bilgileri. Şu arka taraftaki çizgileri hemen bir yok edeceğim. Nasıl yok ettiğimizi anlatmıştım. Üzerine sağ tıkladık, format dedik. Dikey çizgiler buradaki line'ın içindeki grid lines olarak geçer. Kalımda oldukları için kalımı yok ettim. Seçtiğim şeyleri ekrana yazdırmak istiyorum. Bunu yapmak için Insert Parameters boyut seçimi diyorum. Şöyle kalınlaştıralım. Bazında parameters ölçü seçim diyorum ve OK diyorum. Aynı şeyi buradaki tooltip için de yapalım. Üzerine geldiğimiz zaman boyutlar ya da ölçütler yazmasın. Biz parametreden neyi seçtiysek onu yaz. Tooltip diyelim. Boyutları seçtim. Insert parameters boyut seçim diyorum. Aynı şekilde ölçütlerimi seçiyorum. Parameters ölçü seçim yaparak kaydediyorum. Şu anda gördüğünüz gibi boyut seçimde müşteri adı seçili, ölçü seçimde de kar seçili. Artık ben buradan herhangi bir değişiklik yaptığımda segment seçtiğim zaman segment ve tooltipin içerisinde de segment olarak görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi neyi değiştirdiysek değişimleri o şekilde ekranda görebiliyorsunuz. Parametreleri kontrol etmek bu kadar basit. Benim de anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.